Son günlerde dünya ve ulusal basında Dünya Sağlık Örgütü uyardı başlığıyla yeni bir virüs türü salgınından bahsediliyor. Adı geçen virüs Nipah yani Nil virüsü. Yeni dediğimize bakmayın. Videonun ilerleyen bölümlerinde aslında bunun yeni bir tür virüs olmadığından ayrıntılarıyla bahsedeceğiz. Fakat 2020 tüm insanlık açısından birçok felaketin yanında korona, pandemi, salgın gibi kelimelerle tanıştığı bir yıl olmuştu. Artık bu da olmaz dediğimiz her şeyin gerçekleştiği bir yılın ardından 2021 de aynı sürecin devamı gibi. Elbette ki olayın takvimle bir alakası yok. Ancak insanların sadece filmlerde gördüğü, hiç yaşanmayacağını düşündüğü bir salgınla yüz yüze kaldığına tanıklık ettik. Tüm dünyayı sarıp sarmalayan bir dehşetin karşısında ülkelerin ve hükümetlerin hazırlıksız yakalandığını görmek hiçbirimiz açısından güzel hatıralar bırakmadı. Ve hala devam eden süreçte sadece fiziksel değil, sosyoekonomik darboğazlar ve bunların yanında psikolojik sıkıntılar da her birimiz açısından kaygının artmasına sebep oluyor. Hayatın her alanında işleyişi aksatan bu salgının etkileri uzun yıllar yine bizimle birlikte olacak gibi görünüyor. Tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken bunların üzerine yeni salgın haberleri iç karartıcı olsa da Nipah virüsünün ne olduğuna, ne gibi etkileri olabileceğine gelin birlikte bakalım. Peki nedir bu Nipah virüsü? İlk kez 1998-99 yılları arasında Malezya ve Singapur'da domuzlarda solunum yolları hastalığına, insanlarda ise ensefalitik yani beyin iltihabı hastalığına yol açan bir salgın ortaya çıktı. Adını ortaya çıktığı Malezya'nın bir köyünden alan bu virüs Nipah virüsü olarak tescillendi. Nipah virüsü domuz gibi evcil hayvanlarda ortaya çıksa da aslında Covid salgınından aşina olduğumuz gibi yarasalar bu virüsün doğal konağı olarak belirlenmiştir. Bu virüs zoonotik yani hayvanlardan insana bulaşabilen bir virüs türüdür. Dünya Sağlık Örgütü Nipah'ı araştırma ve geliştirme planı için öncelikli hastalık olarak belirlemesine rağmen şu anda Nipah virüsü enfeksiyonuna özgü hiçbir ilaç veya aşı bulunmamaktadır. Virüsün geçmişine biraz daha değinecek olursak, Nipah bölgesinde domuz yetiştiren çiftçiler arasında bir salgın baş göstermiş ve bu sırada o bölgeye intikal eden araştırmacılar bu virüsü saptamıştır. 300 enfekte vaka tespit edilmiş ve bunlardan 100'ü aşkın kişi bu ölümcül virüse yenik düşmüştür. 1999'da Malezya hükümeti 1 milyon domuzu ortadan kaldırmış ve hastalığın önüne bu şekilde geçmeye çalışmıştır. Bu durumun üzerine bölgeden artık yeni vaka bildirilmemiştir. Ancak 2 yıl sonra 2001'de Bangladeş'te tekrar tespit edilmiş ve bu yıldan sonra neredeyse her yıl salgın meydana gelmiştir. Nipah özellikle Hindistan'ın doğusunda da periyodik olarak görülmeye başlanmıştır. Asıl adı Pteropus olan meyve yarasası türünden dolayı bu ölümcül virüs birçok bölgeye yayılma tehlikesi barındırmaktadır. Nipah virüsü nasıl bulaşır? Nipah virüsü üzerinde yapılan ilk araştırmaların bize gösterdiği şey, çiftçilerin hayvanlara direkt doku teması kurduktan sonra hastalığı kapmış oldukları yönündedir. Yine koronavirüsten bildiğimiz gibi solunum damlacıkları, domuzların boğaz ve burun salgılarıyla temas edilmesi de virüsün bulaşma yollarından bazılarıdır. 2001'deki Bangladeş ve Hindistan salgınlarında ise enfeksiyonu taşıyan meyve yarasalarının idrar ve tükürüklerinin bulaştığı meyve ya da meyve ürünlerinin tüketimi de enfeksiyonun en çok görülen bulaş yollarından olmuştur. Nipah virüsünün insanlar arası iletimi sınırlı olsa da enfekte olmuş hastaların aileleri ve onlara bakım verenler arasında hastalık rapor edilmiştir. Enfekte kişilerin salgı ve dışkılarıyla yakın temas kurulması durumunda hastalığın doğrudan insandan insana bulaştığı anlaşılmıştır. Son olarak Nipah virüsü belirtileri nelerdir? Bir de ona bakalım. Bu virüsün belirti ve bulgularını inceleyecek olursak iki önemli semptom ile karşılaşırız. Bunlar akut solunum yolu enfeksiyonu ve ensefaliten yani beyin iltihabından oluşmaktadır. Başlangıçta ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, kusma ve boğaz ağrısı gibi grip benzeri belirtiler geliştiren hasta, bunu seyreden günlerde baş dönmesi, uyuşukluk, bilinç değişikliği gibi akut ensefaliteni işaret eden
nörolojik belirtiler gösterirler. Ağır vakalarda ise 24 ila 48 saat içinde koma görülür. Enfeksiyonun ilk anlarından semptomların başlangıcına kadar olan süre ise, yani bir bakıma konaklama süresi 4 ila 14 gün arasında değişiyor. Ancak bu süre bazı vakalarda 45 güne kadar çıkabiliyor. Sağ kurtulan hastalarda tam iyileşme de görülebilirken bazı hastalarda uzun süreli kişilik değişimlerini de kapsayan nörolojik bozukluklar da bildirilmiştir. Bu virüsün bizi endişelendirmesi gereken en kötü yanı ise ölüm oranlarıdır. %40 ile %75 arasında değişen ölüm oranları bizlere bir an önce yoğun önlem alınması gerektiğini ve aşı başta olmak üzere vakit kaybetmeden başkaca tedavi yöntemleri üzerinde çalışılmasının gerektiğini gösteriyor. Bunu daha iyi anlayabilmemiz için son bildirilen vakalara bakacak olursak, Mayıs 2018'de Hindistan'da bildirilen 30 vakanın 14'ü ölümle sonuçlanmıştır. Yayılma hızı henüz Covid ile kıyaslanacak düzeyde olmasa da Nipah virüsünün ölüm oranı insanı hayrete düşürecek derecede yüksektir. İnsanları bilgilendirmek, araştırmaları sıklaştırmak ve aşı çalışmalarına bir an önce hız vermek, koronavirüste tüm dünyanın yaptığı yanlışlara düşmemek açısından elzemdir. Umarız ki böyle bir salgın asla gerçekleşmez ve bu videodaki bilgiler sizler açısından sadece bir genel kültür öğesi olarak kalır. Sağlıkla kalın, takipte kalın.